Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 2 yıldır dilin kökeni ve insanın evrimiyle ilgili değişik konuları ele almaya çalışıyorum. İlk hedef olarak belirlediğim dilin kökenine yönelik araştırmamızda sona doğru geliyoruz. Sanırım bundan sonra 5-10 video içerisinde bu konuyu bir sonuca bağlayacağım ve dolayısıyla da dilin kökenine ilişkin videolarımız sona ermiş olacak. Kuşkusuz zaman zaman bu konuyla ilgili başka videolar da çekebilirim. Bu arada değişik arkadaşların talepleri doğrultusunda bu videoları sürdürme kararı aldım. Videoları sürdürürken esas olarak yani bir felsefeci olarak ele aldığım konuları felsefe bağlamında sürdürmek istiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi felsefeye ilişkin bizim toplumumuzun bir geçmişinde anlamlı çalışmalar, filozoflar falan yok. Dolayısıyla içinde yer aldığımız kültür dünyasının bağlamı bakımından felsefeyle ilişkimiz pek sağlıklı değil. Sağlıklı olmaması bir yana özellikle de son 50 yılda bilinçli bir biçimde toplumun dinselleştirilmesi yönündeki yoğun çabalara paralel olarak felsefe sürekli göz ardı edilen ve kolu bacağı budanan, sürekli kısır bir takım tartışmaların sanki arenasıymış gibi sunuluyor. Yani bugün toplumda genel olarak felsefe ve felsefeci dendiğinde insanların aklına böyle suya sabuna dokunmayan, mantıksız, böyle çok soyut, insanları gülümseten saçma sapan konularda saçma sapan akıl yürüten kişiler akla geliyor. Daha doğrusu bunun akla gelmesi için elden gelen her çaba yapılıyor. Yani sözüm ona liselerde, ortaokullarda, üniversitelerde felsefe eğitimi var ama bu felsefe eğitimini felsefeden başka her şey denilebilir. Yani felsefeye ilişkin, felsefenin esas kurucu ilkeleri olan sağlıklı, çok yönlü, derinlikli düşünmeyi sağlayabilecek düşünme becerilerinin kazanılmasına yönelik hiçbir çaba yok. Yani felsefe okullardaki sunulan felsefe müfredatı zaten başlı başına bir saçmalık abidesi. Yani dünyadaki bir takım geçmiş filozofların hayatlarını ya da bazı felsefi akımları çocuklara hap gibi öğretmenlerin ellerindeki kitaplardan kuru kuruya anlattırılması isteniyor. Kuşkusuz meslekten felsefeci olan bazı hocalar bu sınırlı müfredata ve onca engele rağmen çocuklara bir şeyler anlatmaya çalışıyorlar ama yani böylesi hocaların sayısı bugün toplasanız bir elin parmağındaki sayıyı geçmez. Yani sonuçta toplumun düşüncesizleştirilmesi, yani sağlıklı, çok yönlü ve derinlikli düşünmenin sağlanmaması ve toplumun dinselleştirilerek bir sürü haline getirilmesi yönünde atılan 50 yıldır sistemli çabalar bugün gelinen noktada somut bir meyvelerini vermeye başladı. Yani bugün örneğin okullarda köy okullarını kapattılar. Köy okullarında sadece imamların, vaizlerin ve müezzinlerin etkisi kalsın isteniyor. Dolayısıyla okulun olmadığı, öğretmenin olmadığı köylerden ne çıkacağını, nasıl çocukların yetiştirileceğini varın siz düşünün. Şimdi durum böyle olunca toplumun genelinde felsefe denilince akla hiç olumlu çağrışımlar gelmiyor. Hatta saçma sapan şarkılarda ya da deyimler bile türetildi. Felsefe yapmak bana demagoji yapma demenin bir başka dille ifadesi anlamına geldi. Şimdi durum böyle olunca insanın evrimini zaten evrim teorisine ve genel olarak evrime yönelik düşmanlıkla birleştirildiğinde bu felsefe düşmanlığı toplumumuzda sağlıklı ve çok yönlü düşünme çabalarının engellenmesi yönündeki bilinçli yaklaşık 50-60 yıldır sürdürülen sistemli kampanyaların bir sonucu olarak ele alınması gerekir. Yani bu toplumun geçmişinde örneğin köy enstitülerin varlığı, köy enstitülerinin kapatılması, sonrasında gerçekten olumlu ve eğitime yönelik ilerici
kapsayıcı, gelecek vadeden hangi çaba varsa hepsinin yok edilmesi son yaklaşık 50 yıllık dönemde mevcut iktidarlar tarafından sistemli bir biçimde yürütüldü. Bu yürütülmenin sonucu olarak da bugün hemen hemen bütün okullar imam hatipleştirildi. Yani imam hatiplere örneğin kız çocukları gönderiliyor. Bu kız çocukların imam hatiplerden mezun olduktan sonra yapabilecekleri hiçbir meslek yok. Vaiz olamazlar, müezzin olamazlar, camide imam olamazlar. Peki bu kadar kız çocuğunu imam hatiplerde niye okutuyorsun? Amaç belli. Yani toplumu belli bir dinsel düşüncenin kalıpları içerisine hapsetmek. Fakat bu gerici çabalara yönelik girişimlerin bir açmazı var. O açmaz da şu: bu gerici çabaları sürdürenler aslında her ne kadar öte dünyadan, dinsel inançlardan, şunlardan bunlardan söz etseler de inanılmaz derecede maddiyatçı, tüketime ve zevke aç bireyler. Şimdi tüketmeye, olanaklardan olabildiğince yararlanmaya yönelik korkunç bir açlıkları olduğu için teknolojinin ve bilimsel gelişmelerin sonuçlarından oburcasına iştahlı bir biçimde yararlanmaya çalışıyorlar. Her tür refah artırıcı teknolojik gelişmeden, her tür olanaktan en başta onlar yararlanmak istiyorlar. Yani lüks arabalar, yatlar, şunlar bunlar, onların yaşantılarındaki şatafat ve görkemi ve bütünüyle hiçbir şey üretmeden yaratılmış değerleri sömürmeye yönelik dizginlenemez sarhoşluklarının ne düzeye geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla burada bizim videolarımızın sürdürülmesi bakımından benim ele alacağım konu aslında bu dinsel gericiliğin toplumu yozlaştırma ve ortaçağ karanlığında tutmaya yönelik bilinçli çabalarının eleştirisi olabilecek bir yaklaşım değil. Çünkü birazcık mürekkep yalamış, birazcık okuyabilen, araştıran, yani internette neyi nereden nasıl sorgulayacağını bilen kişiler, ki benim izleyicilerimin %95'i böyle kişiler. Arada böyle dinsel bağnazlıkla tesadüfen videolarıma denk gelenler oluyor ama onları ben ciddiye almadığım gibi buradaki arkadaşlar da ciddiye almıyorlar ve dolayısıyla onlar geldikleri gibi gidiyorlar. Önemli olan beni izleyen, benim yapmaya çalıştığımı az çok kavramış arkadaşlar benim değindiğim konuları ilgiyle izliyorlar ve paylaşmadıkları noktaları eleştirel bir dille de olsa bana aktarıyorlar. Ve dolayısıyla ben bu geri dönüşlerden ve bana yönelik destekten son derece memnunum ve bunu sürdürmek istiyorum. Sonuç olarak toplumu yüzlerce, binlerce yıl geriye götürmeye çalışan, bilimle, felsefeyle, çağdaş düşünceyle, eleştirel, sorgulayıcı düşüncelerle hiç ilgisi olmayan anlayışlarla ve bunların da kümelendiği ve kendilerine sığınak olarak dinsel kalıpları kullanan tutucu, gerici, yobaz insanlarla tartışmamın bir anlamı yok ve dolayısıyla din ve dinsel meselelerle ilgili konulara hiç girmeyeceğim. Girmenin de bir anlamı yok çünkü onlar son yaklaşık 12 Mart'tan sonra hızlanan, 12 Eylül'le birlikte dizginsiz bir hale gelen dinsel gericiliğin ve faşizmin ne olduğu, nelere yol açtığı ve bunların sürdürenlerin nasıl insanlar olduklarına ilişkin genç insanlar bugün net bir biçimde belli bir düşünceye ulaşmış durumdalar. Dolayısıyla bugün dinsel olarak örneğin deizmin, ateizmin, bu konulara ilişkin büyük merakların, bu konuların tartışılmasının nedenleri yok değil. Bunlar boşuna tartışılmıyor ve kendi ayaklarına kurşun sıkmada bu şehvete ve zevke düşkün, sözüm ona dini kendi ahlaklarının temeli olarak ilan etmiş olan ama aslında buna zerrece uymayarak
en dünyevi zevklerin peşinde koşan insanların yol açtığı yıkım, dinsel düşüncelere samimi olarak bağlı olan, gerçekten insani ahlakı dinsel kurallardan türetmeye çalışan samimi inananları da derin bir biçimde yaralamış durumda. Yani bu insanlar gerçekten inanan ve inancının gereği olarak yaşamaya çalışan insanlar, dini istismar ederek toplumu bugün toplumu bugünkü yozlaşmış noktasına getiren siyasetçilere ve bunların işbirlikçisi değişik toplum tabakalarındaki üst düzeyde yer tutmuş insanlara kesinlikle artık itibar etmiyorlar. Dolayısıyla onlar kendi kendilerine ortaya koydukları ve bütün söylediklerinin yalan dolan ve üçkağıt olduğu ortaya çıktığı için benim bir felsefeci olarak burada bu tür iddiaları sürdürenlerin işte ipe sapa gelmez ideolojilerini, işte şeyhlerle ve geçmiş işte dinsel bir takım öykülerle insanları nasıl uyuttuklarını veya uyutmaya çalıştıklarını anlatmama gerek yok. Aklı başında biraz sorgulayan, araştıran her düşünen insan bunların ne olduğunu zaten biliyor. Şimdi benim bu videolarda insan dilinin kökeninden sonra ele almayı düşündüğüm konu günümüz dünyasında son derece etkili olan ve toplumların hemen hemen iliğine kadar işlemiş ve mevcut toplumsal eşitsizliklerin sürdürülmesinde önemli bir basamak ve kaldıraç noktası olarak dinsel düşünceden sonra en tehlikeli ve en yıkıcı ideoloji olan milliyetçilik konusunu ele alacağım. Yani milliyetçilik konusu bugün dünyada mevcut egemen yönetici zümrelerin kitleleri peşlerinden sürüklemek ve onları istedikleri yöne kanalize edebilmek için kullandıkları en olağanüstü, en kusursuz, en yetkin bir anlayış. Dolayısıyla bu yanıyla da yani laik bir görünüm altında, yani din dışıymış gibi gözükerek toplumlara bu kadar büyük sorunlara ve sıkıntılara neden olan milliyetçilik ve ona bağlı sorunları felsefi açıdan ele almak ve bu sorunların evrimsel süreçle ilişkisini temellendirmek gerekiyor. Dolayısıyla bundan sonraki videolarda yani insan dilinin kökeni ve insanın evrimiyle ilgili videoların yanı sıra dönüşümlü olarak yaklaşık 5-6 günde birer video çekmeyi düşünüyorum. Yani bir eski videolara devam edeceğim. İnsan dilinin kökeni konusuna devam edeceğim. Bir videoda milliyetçilik üzerine ve milliyetçiliğin ne olduğu, ne olup ne olmadığı üzerine videolar çekeceğim. Şimdi bu girişten sonra bu videonun başlığını hemen değinmek istiyorum. Videonun başlığı milliyetçilik hayır mı şer mi? Şimdi bütün toplumsal olgularda olduğu gibi bütün toplumsal kurumların yapısına yakından bakıldığında onları değişik toplumsal grupların çıkarları ve konumları bakımından ele aldığında birbirine çelişik özellikler sergileyebilir. Yani örneğin günümüz açısından baktığımızda diyelim aile kurumu bugün toplumun temel birimi olarak sayısız olumluluğa, bireylerin yetiştirilmesinde belli katkıları ve olumlu içerimleri olduğu konusunda hiçbir kuşkumuz yok. Ama bütün aileler böyledir ya da aile genel olarak bu işlevleri yerine getiriyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü öyle aileler var ki o ailelerde doğmuş olmak çocuklar için bir talihsizlik ve dolayısıyla onların hayatlarını karartan bu aile yapıları oluyor. Şimdi bu son derece olumsuz, yıkıcı, kötücül yapısından hareketle ailenin yıkıcı ve bir an önce yok edilmesi gereken bir kurum olduğunu elbette söyleyemeyiz. Ama bunu söyleyemediğimiz gibi olumlu özelliklerinden hareketle de ailenin
vazgeçilmez, insanlığın geleceğinde de aynı biçimiyle sürecek bir yapı olduğunu da söyleyemeyiz. Dolayısıyla aileyi bir süreç olarak ele almalı ve bu süreç içerisinde değerlendirmeliyiz. Şimdi bunun gibi devletin varlığı konusundaki tartışmalar da aynı. Yani bugünden yarına devletsiz bir toplumu savunmanın sıkıntıları ortada. Ama devleti kutsayarak her şeyi devlet çerçevesinde ele almak ve devleti yücelterek toplumların geleceğini tartışmak, bu da doğru bir şey değil. Şimdi bu genel olarak söylediğim özellik milliyetçilik ve millet olgusu için de geçerli. Yani şimdi milliyetçiliğin ve millet olgusunun çok olumlu içerimlerinin olduğu tarihsel örnekler var. En basitinden yani Türkler açısından yani Türk Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması açısından baktığımızda milliyetçilik önemli bir olaydı. Milliyetçilik sayesinde ki yeni kurulan Cumhuriyet'in temel direklerinden birisi olarak milliyetçiliğin, Atatürk milliyetçiliği ya da Türk milliyetçiliğinin bu biçimde ortaya konması bir olumluluğa işaret ediyor. Aynı şey örneğin diyelim Vietnamlılar için de öyleydi. Çinliler için de, Kübalılar için de. Yani Vietnam milliyetçiliğini göz ardı ederek Vietnam direnişini, Vietnamlıların Amerikalılara karşı kazandıkları başarıyı göz ardı edemeyiz. Yani bu anlamıyla da milliyetçiliğin olumlu içerimlerinden söz edebiliriz. Fakat konunun öteki yanına baktığımız zaman her milliyetçilik sonuçta toplumlar arası ilişkiler bakımından yıkıcı ve zehirli bir etkisi de vardır. Yani bugün Birinci, İkinci Dünya Savaşlarını düşünün. Bu savaşların sürdürülmesinin arkasındaki bencil kapitalistlerin, egemen sınıfların hırslarını, tutkularını göz ardı edemeyiz. Fakat onların bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için Hitler gibi, Mussolini gibi değişik faşist liderlere toplumları peşlerinden sürüklemek için ortaya koydukları ırkçı ideolojilerin zemininde, mayasında milliyetçiliğin zehirli etkisinin olduğunu da göz ardı edemeyiz. Şimdi dolayısıyla milliyetçilik hayır mı şer mi sorusunun yanıtı konuya nereden baktığınıza, tarihsel süreçte hangi olaydan, hangi toplumsal yapıdan söz ettiğinize bağlı olarak değişiyor. Dolayısıyla topyekün olarak milliyetçilik iyidir ya da kötüdür denilemez. Milliyetçiliğin iyi ya da kötü olması, yani hayır ve şerre hizmet etmesi toplumsal ilişkilerdeki güç dengelerine bağlı. Fakat buradan hareketle milliyetçiliği ve millet olgusunu bütünüyle reddetmek ya da olumlamak mümkün değil. Fakat bizim burada felsefi bir bakış açısıyla konuyu ele alabilmemiz için öncelikle konunun tarihsel arka planına, millet ve milliyetçilik olgularının nereden ortaya çıktığına, hangi koşullarda geliştiklerine bakmamız gerekiyor. Çünkü bunlara bakmadan yalnızca somut olaylar üzerinden sürdürmeye çalışırsak bu konuda arpa boyu yol alamayız. Çünkü yani hiç abartmıyorum, millet ve milliyetçilik konusunda yüzlerce farklı teori var. Bu yüzlerce farklı teoriyi ortaya atan yüzlerce değişik bilim insanı, felsefeci ve düşünür var. Bu düşünürlerin farklı görüşleri kuşkusuz ele aldıkları konunun derinleştirilmesi bakımından birçoğu çok önemli. Fakat birçoğu konuya bir bütünlüklü olarak ve felsefi arka planıyla ve bilimsel gerçekler ışığında ele almadıkları için de her birisinin sağlıklı değerlendirilebilmesi için millet ve milliyetçilik kavramlarının hangi koşullarda nasıl ortaya çıktıklarını ve nasıl bir toplumsal olgu ve bu toplumsal olguya bağlı toplumsal kurumlar inşa ettiğini ortaya koyabilmemiz gerekiyor. Şimdi konuya bu açıdan baktığımızda milliyetçilik konusunu tarihsel süreci içerisinde ele alacağım. Milliyetçilik konusunu
tarihsel süreçle birlikte ele alıp çözümlemesini yapmak, bu olguların toplumsal yaşamda nereye denk düştüklerini ve onlara karşı değişik ülkelerde ve değişik toplumlardaki biçimlenmeleri karşısında nasıl tutum gerektiğini kavramamız açısından son derece önemli. Millet ve milliyetçilik konularına ayrıntılı olarak girmeden önce aslında genel olarak millet ve milliyetçilik olgularının toplumsal yaşam bakımından insan topluluklarında neye hizmet ettiğini kabaca koymamız gerekiyor. Şimdi ilk insan toplulukları birçok hominin topluluğun yok olmasına neden olan değişik darboğazlara girerek yok olduktan sonra insan topluluklarının, yani Homo sapiens'in ayakta kalabilmesinin nedeninin kritik nüfus eşiğini aşarak kümülatif, yani katlamalı, birikimli kültürel birikimleri sonraki kuşaklara aktarabilecek mekanizmaları ve buna bağlı olarak dili geliştirmeleri ve bu sayede bu katlamalı, birikimli kültürel gelişim dinamiğinin ortaya çıkmasıyla birlikte Homo sapiens'in ayakta kalabildiğini söz etmiştik. Şimdi bu sürecin gerçekleşmesiyle birlikte insanlık 100-150 kişilik gruplar halinde dünyanın değişik bölgelerinde göçebe yaşam sürdükten sonra yerleşik tarımın ortaya çıkması, hayvanların evcilleştirilmesiyle birlikte, yani Neolitik devrim dediğimiz yaklaşık 10-15 bin yıl önce başlayan süreçle birlikte insanlık yeni bir gelişme yoluna girdi. Bu yeni gelişme yoluyla birlikte farklı sınıfların, farklı tabakaların toplumsal tabakalanma içerisinde farklı insan öbeklerinin ortaya çıkmasıyla birlikte geçmişin o pastoral, yani kırsal yaşama dayalı, eşitlikçi, paylaşımcı ve özgürlükçü ortam hızla yok olmaya başladı ve insan toplulukları içerisinde tabakalaşmaya bağlı olarak üretim tarzı ve üretimler geliştikçe tabakalaşma ve insan grupları içerisinde farklılaşma keskin hatlarıyla ortaya çıkmaya başladı. Hayvan topluluklarında genel olarak gördüğümüz hiyerarşik bölünme, akraba kayırmacılığına dayalı hiyerarşik bölünmeye ilişkin içgüdüsel ve eskicil özellikler insan topluluklarında yeniden uç vermeye, insan topluluklarının belli dayanışmaya, işbirliğine ve acımasız eşitlikçiliğe dayalı örgütlenme biçimleri hızlı bir biçimde dağılarak hiyerarşik yapıların hızla ortaya çıktıkları ve böylelikle toplum içerisinde belli grupların egemenliklerini, belli grupların da statü kaybederek bu topluluklara bağlı olarak ikincil konuma düştüklerini görüyoruz. Dolayısıyla millet ve milliyetçilik kavramlarını ele alırken insan topluluklarındaki tabakalaşma ve sınıflaşmanın konumlarını ve buna neden olan dinamikleri hiçbir zaman göz ardı etmememiz gerekiyor. Yani millet ve milliyetçilik olgularını insanın evriminden bağımsız olgular olarak ele almamalıyız. Bundan sonraki videolarda insan evriminin gelinen noktada millet ve milliyetçilik kavramlarını nasıl ortaya çıkardığını derinlemesine araştırmaya başlayacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu yorumlayan, eleştiren ve destekleyen bütün arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda buluşmak üzere, hoşça kalın.